Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi programımızda hepinizin yakından tanıdığı medikal estetik hekimi doktor Saliha Sönmez Ateş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? Çok iyiyim. Sizleri görünce her gün daha iyi oluyorum. Biz de aynı şekilde hocam, karşılıklı. Evet, artık günümüzde tabii insanların kilo almalarıyla baş edememeleri üzerine, özellikle yağ dokusunun artması üzerine lipoliz ihtiyaçları doğuyor. Biraz bugün soğuk lipolizden bahsedelim istiyorum. Soğuk lipoliz nedir? Soğuk lipoliz sizin de bahsettiğiniz gibi bölgesel birikmiş olan yağlara müdahale edebildiğimiz, günlük hayata ara vermeden bu yağlardan kurtulmamızı sağlayan bir cihaz en basit tanımıyla. Özellikle bu pandemi döneminde sokağa çıkamadığımız, sürekli oturur halde kaldığımız için özellikle belli bölgelerimizde gerçekten ciddi bir yağ birikimi oldu. Hepimiz bundan da muzdarip olduk. Soğuk lipoliz bu konuda bizim için çok büyük bir yardımcı. Çünkü sadece yağlı dokuya müdahale edebildiğimiz ve burada soğuk vasıtasıyla yağ hücrelerini, zar yapısını bozarak onları öldürmek, artık nasıl bir tabir, tam Türkçe'ye de çeviremiyorum. Onların hücre faaliyetlerini hücre faaliyetlerini durdurarak, hayatiyetine son vererek o bölgede kalıcı bir yağ kaybına, çalıştığımız bölgede kalıcı bir yağ kaybına yardımcı olduğumuz yöntem. Kalıcı yağ kaybı bazen hastalar için şaşırtıcı oluyor ama doktor bey tabii çok iyi biliyor ki siz de biliyorsunuz. Aslında yağ hücresi vücudumuzun her an üretmek istediği bir hücre yapısı değil. Yarı kalıcı hücreler. Gerekmedikçe, çok zorunlu olmadıkça belli bir yaştan sonra vücudumuz aslında yağ hücresi üretmiyor. Elindeki sayıyla idare etmeye çalışıyor. İşte biz hücreyi öldürdüğümüzde kişi gerçekten çok ciddi bir kilo alımı yaşamazsa aynı bölgede tekrar yağlanması oluşmaz. Bu yüzden de elde ettiğimiz sonuç kalıcı. Ben soğuk lipolizde ve tüm lipoliz işlemlerinde aslında en çok bunu seviyorum. Elde ettiğimiz sonuç kalıcı. Evet. Müthiş bir şey. Kesinlikle hocam. Soğuk lipoliz benim de çok sevdiğim uygulamalardan biri. Biraz bölgelerini konuşalım mı birlikte? Hangi bölgelere uygulayabiliyoruz soğuk lipolizi? Soğuk lipolizi aslında vücudun gerekli miktarda yağ birikmiş her bölgesinde uygulayabiliyoruz. Kollar, karın, özellikle bel yanları, lavendel denilen bölge, iç bacaklar, bana göre bacağın dış yanında birikmiş, çoğunlukla genetik olan, kişi ne kadar kilo verse, ne kadar spor yapsa da bir türlü kurtulamadığı o binici pantolonu tabir edilen yağlanmada inanılmaz faydalı. Onun haricinde belli cihazların belli başlıklarıyla erkeklerde meme yağlanmasında da kullanılabiliyor. Oldukça geniş, gıdıda kullanılabiliyor. Evet. Oldukça geniş bir kullanım alanı var. Peki hocam tabii şöyle de bir durum var. Ben hep bunun altını çizmek istiyorum. Kişiler soğuk lipolize girdikten sonra ya da herhangi bir bu tarz cihaza girdikten sonra bölgesel incelme cihazları diyelim aslında. Şöyle bir şeye kapılıyor. Ben bu cihaza girdim, tamam yağlarım gitti. Aslında bunlar kombin tedavi protokolleri. Kesinlikle. Ama bunun yanında mutlaka beslenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Bol su tüketmeleri gerekiyor ve fiziksel aktivitelerde bulunmaları gerekiyor. Ben çok uzun yıllardır bu sektördeyim. Zayıflama işleri hep zahmetlidir. Çünkü biz hastayı dışarıda kontrol edemiyoruz ya. Gerçekten zayıflama protokolüne başlar. İşlemi yaparsınız, anlatırsınız, aşağıya iner mantı yer, karşıya geçer hamburger yer. Bunlar olmamalı. Neden? Disiplin ve meşakkat gerektiren tabii. Çünkü bir alan aslında doğru bir sonuca ulaşmak için mutlaka doğru yoldan ilerlemek lazım. Özellikle soğuk lipoliz tamamen bölgesel incelmeye hizmet eden bir cihaz. Kilo verme cihazı değil. Yani sizin gerçekten verilmesi gereken total kilonuz varsa bunun için doğru beslenme programını uygulayacaksınız. Soğuk lipoliz bu noktada belli bölgelerde gereğinden fazla birikmiş yağları eritmenize yardımcı olup vücudunuzu şekillendirecek. Aslında biz daha çok vücut şekillendirmenizi sağlarken sizin de kilo vererek buna yardımcı olmanız gerekiyor. Hakeza bazen gerçekten hiç fazla kilosu olmayan, genetik olarak belli bölgelerde istenmeyen yağların birikmiş kişiler de var. O noktada bile tabii ki bir diyet önermiyoruz ideal kilosundaki kişiye ama yine de işlem yapıldıktan sonraki süre içerisinde suyunu içmek zorunda. Hem detoks sağlamak hem dolaşımı yerinde tutmak için yürüyüşünü yapmak veya işte yaptığı belirli bir spor, yogası, pilatesi fark etmiyor. Herhangi bir vücut hareketi yapmak zorunda
ve şekerli gıdalardan, karbonhidrattan kaçınmalı. Sadece belli bir bölgedeki yağ için bile bu mutlaka gerekli bir koşul. Ama dediğim gibi kilosu varsa hastamızın vermesi gereken onları verecek. Ama kilo vermekle eritemediği kadar yağı biz eritmesine yardımcı olacağız. Veya kilo vermekle eritemediği bölgedeki yağı, inatçı yerler vardır vücutta, biz eritmesine yardımcı olacağız. Ve bu noktada dediğim gibi soğuk lipoliz hem ağrısız acısız olması, alerji yapacak herhangi bir enjeksiyonun olmaması, çok geniş aralıklarla yapılması, o da gerekli olursa, çoğunlukla tek seansta soruna çözüm getirmesi, bu cihazı bence soğuk lipoliz cihazını vazgeçilmez hale getiriyor bizim vücut şekillendirme uygulamalarımızda. Tabii tıbbi uygulama alanlarında bazı kontraindikasyonlar vardır. Yani kimler yaptıramaz diye sormak istiyorum. Tabii yine mutlaka gebeler ve emzirenler bu işin biraz dışında. Ben 18 yaşını doldurmamış çocuklara herhangi bir işlem yapmayı doğru bulmuyorum. Belli indikasyonlar dışında. Yine bu noktada birazcık yaşı göz önüne almak istiyorum. O bölgede ameliyat geçirmişse bunu mutlaka sorgulamak gerekiyor. Açık yarası varsa cilt yüzeyinde mutlaka sorgulamak gerekiyor. Bunun dışında başka fazlaca bir kontraindikasyon yok. Peki hocam, söz ettiğimiz ama bir kere daha altını çizelim mi seans sayımızın? Tek seans. Tek seans, ihtiyaç olursa bir ay sonra ikinci seansa da girebilir. Kullandığınız cihaza göre biraz bu zaman aralıkları değişebiliyor. Bazı cihazlar için evet bir ay, bizim cihazımız için minimum 2 ay. Ben hatta belli hastalarıma 3 ay beklemesini tavsiye ediyorum. Çünkü sonucu 3 ay sonra çok daha net görüyoruz. Dolayısıyla çok geniş aralıklarla uygulanması da büyük bir konfor. Aynı bölge için konuşuyoruz tabii. Hasta bacak yanına uygulatmış, acaba karnına da bu kadar beklemesi gerekiyor mu? Hayır. Farklı bir bölge için arada böyle uzun bir zaman olmasına hiç gerek yok ama aynı bölge için ikinci bir uygulama minimum 2 ay bizim için. Peki maksimum seans sayımız? Yani bir yaptırdı, örnek veriyorum 3 ay dediniz, bir ikinciye de girdi. Orada duruyor muyuz yoksa bir üçüncü seans daha uygulanabilir mi? Bence uygulanabilir. Eğer kişi kilo vermeye devam ediyorsa ve o bölgedeki sorununda iyileşme görüyorsak bu uygulamayla bence devam edebilir. Çünkü her seansta ancak belli bir yüzde yağ etki edebiliyoruz. Tamamını etkilememiz mümkün değil. O yüzden biz yavaş yavaş incelte daha aşağıdaki yağ tabakasına, yağ kitlesine doğru ilerleyebiliyoruz. Doğru aralıklarla bunu yaptığımızda herhangi bir zarar oluşmadan uygulamayı yapabiliriz. Bence sonsuz kere bile yapabiliriz doğru aralıklarla. Peki etki süresinden biraz bahsetmek istiyorum aslında. Etki süresi nedir? Mesela bir kişi bu uygulamayı yaptırdıktan sonra... Aslında kalıcı. Kalıcı bir uygulama. Kalıcı. Eğer söylediklerimize dikkat eder ve bunu bir yaşam prensibi haline getirirse, beslenmesiyle, hareketiyle, fiziksel aktivitesiyle bir yaşam prensibi olursa kalıcı. Ama bazı genetik yağlanmalar vücut aslına dönmek ister biliyorsunuz. Her şey aslına dönmek ister. Aslına rücu etmeye çalışırken belli bölgelerde genetik anlamda tekrar yağlanma görülebilir. O zaman oraya erken müdahale sorunu yine çözecektir ve çok uzun yıllar kişi elde ettiği sonuçla mutlu mesut yaşar. Peki dolgu gibi böyle hemen etkisini görebiliyor muyuz yoksa bir süre geçmesi lazım mı? Mutlaka belli bir süre geçmesi lazım. Çünkü biz önce oradaki yağ hücrelerini etkiledik. Evet, zar yapıları bozuldu, hayatiyetlerini kaybettiler ama bunların vücut içinde belli moleküllere ayrılıp detoksifiye edilip oradan uzaklaştırılması, o bölgenin yeniden yapılanıp, çünkü aynı anda aslında kolajen yapısı da yenileniyor orada. Evet. Tüm dolaşım yapısı da yenileniyor. Bütün bu sistemlerin bir dengeye oturması için gereken süre 2 ay ile 3 ay arasında değişiyor. Nihai sonucu 2 ya da 3 ay içinde görmüş oluyoruz. Peki hocam, biraz da şeyden söz edelim mi? Agresif bir uygulama mıdır? Bence hiç agresif bir uygulama değil, çünkü uygulama yapılması için gereken süreç sonunda hasta gelir, gerekli görüşmeyi yaparız, uygun olduğuna kanaat getirdiğimizde uygulamaya başlarız. Uygulama süresi bölgesine göre değişmekle beraber 45 ile 70 dakikadır. Bu süre bittiğinde kalkıp günlük hayatına devam edebilir. Çünkü yüzeyde yine hafif bir kızarıklık, soğuğa bağlı,
Bazen çok hassas ciltlerde hafif birkaç noktada morarma olabilir ama bu çok nadirdir. Bunun dışında herhangi bir aksama olmaz. Ağrı kesici içmesini gerektirecek bir ağrısı olmaz. Dolayısıyla günlük hayatına devam eder. Aslında son derece ağrısız, acısız ve konforlu bir uygulama. Çok. Ve sonuçları da oldukça Yüz kalıcı. güldürücü. Ortalama incelme süresi, ortalama incelme oranı nedir? Genellikle tek seans sonunda biz hastanın yağlı kitlesinin %20 ila %35'i arasında bir incelme bekliyoruz. Tabii işte o incelme hastanın yağ oranına bağlı. Minik bir yağ kitlesi varsa kişinin biraz daha santim olarak küçük olmakla beraber çok ciddi bir sonuç oluyor. Çünkü zaten minnacık bir kitleyse. Ama büyük bir kitlede de bu sefer santimetre sonucumuz çok yüksek oluyor. Ama hasta belki bir seansa daha ihtiyaç duyabiliyor. Bir tane daha yapayım, biraz daha inceleyeyim hissiyatına kapılıyor. Ama tabii yine aynı yere geleceğim. Ben buradan yaralıyım dermişim. Buradan çok yoruyor ya hocam danışanlar bizleri. Şimdi bu bir bölgesel incelme cihazı ama aslında dediğiniz gibi vücut kontürünü ortaya çıkarmak Tabii. değil mi? Vücut şekillendirmek Tabii. için ihtiyaç olan bir cihaz. Bir de aslında kişi ideal kilosunda fakat bir yerde bir çıkıntısı var. Minik böyle yağ blokları var. Bunu erittirmek için geldiğinde tabii ki yanında bir diyet programı yapmasına gerek yok. Kesinlikle. Fakat kişinin aynı zamanda yani balık eti formunda bir danışan geliyor, soğuk lipolizde giriyor. Diyelim ki tüm bölgelerden girdi. Yani 360 derece Evet. bağlandı aslında. Bu noktada mutlaka diyetle, sporla ve sıvı alımıyla yani su Mutlaka. tüketimiyle bunu desteklemesi gerekiyor. Net çözüm alabilmemiz için. Mutlaka, mutlaka. Yaşam tarzımız aslında saçımızdan cildimize, vücut yapımızdan genel tıbbi sağlığımıza kadar her şeyimizi belirliyor. O zaman yaşam tarzımızı değiştirmeden bazı sonuçları değiştiremeyiz. Hep aynı yoldan yürüyerek değişik bir sonuca varamayız, değişik bir noktaya gidemeyiz. Dolayısıyla biz nasıl vücudu alıp yolunu değiştiriyorsak belli dokularının, kişinin de kendi yürüdüğü yolda değişiklikler yapması gerekiyor. Bu noktada kesinlikle gıdasına da dikkat etmesi, suyunu içmesi, fiziksel aktivitesini arttırması aldığı sonucu çok ciddi oranda etkileyecek. Evet, biz aslında aldığımız her konukla bunu konuşuyoruz. İşin sonu her zaman için yaşam tarzı değişikliği ve diyete geliyor aslında. Ve mutlaka da egzersiz öneriyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür geldiniz. ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Teşekkür Ayaklarınıza ederim. Çok sağ sağlık. olun. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Evet efendim, 8'de Sağlık programının bugünkü konuğu medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'te birlikteydik. Bugün soğuk lipoliz üzerine konuştuk kendisiyle. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.